Türk arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Hüseyin Altın, hayatı boyunca derin bir içsel mücadele, zorluklar ve trajedilerle karşı karşıya kaldı. 1958 yılında Erzurum'da doğan Hüseyin Altın, genç yaşlarından itibaren müzikle iç içe büyüdü. Henüz çocukken başlayan müzik sevdası, onun ileride milyonların gönlünde taht kuracak bir sanatçı olmasına yol açtı. Ancak bu başarı, sancılı bir yaşamın gölgesinde şekillenecekti. Hüseyin Altın'ın çocukluk yılları, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi yoksulluk ve zorluklarla doluydu. Bir gece kavga eden anne ve babasının gürültüsüyle uyanan Hüseyin Altın, babasının annesini baltayla katletmesine şahit olmuş ve dünyası başına yıkılmıştı. Erzurum'daki zorlu yaşam koşulları onun müzikle tanışmasına vesile oldu. Küçük yaşlardan itibaren hem çalışmak zorunda kalan hem de müzikle ilgilenmeye başlayan Altın, ailesine katkı sağlamak için müziği bir kaçış noktası olarak görüyordu. Bir zamanlar sokaklarda şarkılar söyleyerek başladığı müzik kariyeri kısa sürede geniş kitleler tarafından keşfedildi. Hüseyin Altın 1970'li yıllarda arabesk müzik sahnesinde parlamaya başladı. Hüseyin Altın'ın Türkiye'nin ilk çocuk yıldızlarından biri olduğu kimse tarafından pek bilinmez. Ayhan Işık'ın 1971 tarihli Şerefimle Yaşar'ın filminde de çocuk oyuncu olarak kendisine küçük bir rol verilmişti. İşler tamam. Raporu sabah vereceğim. Gidip Öyle bir dönemdi ki arabesk müzik zirvedeydi ama o zirvenin en tutkulu seslerinden biri Hüseyin Altın'dı. Sadece halkın değil, usta sanatçıların da saygısını kazanmıştı. Hatta düşünün, bir gün Orhan Gencebay bile sahneye onun arkasında saz çalarak çıkmıştı. O ünlü "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını ilk kez Hüseyin Altın seslendirmişti ve Gencebay o anın büyüsüne, o sesin derinliğine eşlik etmişti. Hasret Akşamları, Dargınım ve Zamanında gibi parçaları arabesk müziğin en çok dinlenen eserleri arasına girdi. Şarkılarında sıkça işlediği aşk acısı, hayal kırıklıkları ve toplumsal sorunlar onun sesinin yankısı kadar derin duygular da içeriyordu. Arabesk müziğin hüznünü ve hayatın gerçeklerini müziğine taşıyan Altın, kısa sürede halkın gönlünde özel bir yer edindi. Bir süre sonra kendisine aşık olan bir kadının evlenme isteğini reddetmiş ve sonrasında kardeşi gizlice kadınla görüşmeye giderek ağabeyini rahatsız etmemesini istemiştir. Bu sırada kadının babası çıkan kavga sonucunda Hüseyin Altın'ın kardeşini orada öldürmüştür. Bu olaydan sonra Hüseyin Altın büyük bir çöküş içine girmiştir. Birkaç ay sonra da hapisteki babası veremden kurtulamayarak hapishanede hayatını kaybetmiştir. 1986 yılında Erzurum'da akrabası Dilber Hanım'la dünya evine girdi ve bu evliliğinden bir kız 3 çocuğu oldu. Fakat ne yazık ki Hüseyin Altın'ın yaşadığı trajediler bir türlü yakasını bırakmak bilmiyordu. En son olarak en küçük kardeşi psikolojik nedenlerle kendi canına kıyarak hayatına son verdi. Büyük bir aile yıkımı ve yok oluşu yaşayan Hüseyin Altın, bütün bu yaşadıklarının derin acılarına gömüldü. Bu nedenle zaman içerisinde sanatı bırakarak kendi dünyasında kendi kabuğuna çekildi. Hüseyin Altın, yıllar sonra ciddi sıkıntılarla boğuşurken yeniden sanata geri döndü. Kendisini müzikle ifade etmeye çalışırken içindeki boşlukları da doldurmakta zorlanıyordu. Hayatının son yıllarında içine kapanan ve kişisel sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan Altın, maalesef 2016 yılında trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. İstanbul'da bir apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'de büyük bir üzüntü yarattı. Sanatçının ölümü, arabesk müziğin derin acılarını ve hayatta yaşadığı zorlukların bir tezahürü olarak değerlendirildi. Böylece bir Hüseyin Altın geçti bu dünyadan. Sanatçıya Allah'tan rahmet diliyoruz tekrardan. Mekanı cennet olsun.